Bir sıcak hava dalgası düşünün. İnsanları çılgına çeviren ve 211 kişinin ölümüne neden olan. Demiryolu rayları erisin, insanlar parklarda uyusun. Yüzlerce kişi öldü. Diğerleri ise sıcak ve nemin dayanılmaz hale gelmesiyle ölmeye dahi çalıştı. Temmuz 1911. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı boyunca sıcaklıklar 90 dereceye tırmanmış ve günlerce orada kalarak New York'ta 211 kişinin ölümüne neden olmuştur. Manhattan'daki Peak Caddesi'nin sonunda genç bir adam gölgeli bir köşede saatlerce kestirmeye çalıştıktan sonra bir iskeleden suya atlar. Atlarken de şöyle seslenir: "Ona daha fazla dayanamayacağım." Bu arada Harlem'de de aşırı sıcaklıktan bunalan bir işçi kendini trenin önüne atmaya çalışır ve rahat durmayınca polis tarafından deli gömleği giydirilir. Klimanın ya da elektrikli vantilatörlerin yaygın olarak kullanılmadığı bir çağda pek çok kişi günler süren bu ölümcül sıcakla başa çıkmakta zorlandı. Haziran ayı yeterince kolay geçmişti, ancak güney ovalarından gelen sıcak ve kuru hava dalgası okyanusun esintisinin getirdiği rahatlamayı bastırıyordu. Rhode adasının sıcaklıklar tek bir yarım saat içerisinde 11 derece kadar yükseliyordu. New York City ve Philadelphia'da bunaltıcı kaos merkezleri haline gelirken New England'ın dört bir yanında demiryolu rayları çökmüş, kimi yerde erimişti. Posta hizmetleri askıya alındı ve insanlar güneşin altında can verdi. Sadece birkaç hafta içerisinde toplam ölü sayısının 2000'i aştığı tahmin ediliyor. New York'ta Temmuz ayının ilk 2 haftasındaki sıcaklıklar hiçbir zaman 100 dereceyi aşmamış olsa da şehrin sıcağı ve beraberinde gelen nemi kaldıracak donanıma sahip değildi. Yetersiz havalandırma ve sıkışık yaşam alanları sorunu da daha da kötüleştirmişti bu durumu. Sonuçta hem yaşlıların hem de gençlerin ölümüne yol açmıştı. Sıcaklardan ölenler arasında 2 haftalık küçük çocuklar da vardı. Sıcak hava dalgası doruk noktasına ulaştığında insanlar New York'un kamusal alanlarındaki serin çimler için evlerini terk etti. Central Park'taki ağaçların altında uyuyakaldı ya da Battery Park'ta gölge aradı. Boston'da 5000 kişi kendi evlerinde boğulma riskini göze almaktansa geceyi Boston Commons'ta geçirmeyi tercih etti. Bebekler gece boyunca feryat etti ve hiç uyumadı. Sokaklar anarşik bir hal almıştı. İnsanlar sıcaktan çılgına döndü. New York Times tarafından sıcaktan kısmen çıldırmış olarak tanımlanan sarhoş bir aptal bir polise satırla saldırdı diye yazdı. Atların yere yığıldığı ve yol kenarına bırakıldığı bildirildi. 7 Temmuz civarında sıcaklıklar Temmuz ayının normal seviyelerine döndüğünde nem oranı da yüksek kalmaya devam etti. The New York Times haberlerine göre kurbanlarını bitkin bir halde yakalayan ve sabah 7 ile 10 arasındaki saatler içerisinde hepsini öldüren bu durum kayıpların çoğunun da sorumlusuydu. New York Tribune gazetesi olayı daha da dramatik bir şekilde ifade etmişti. New York'u 5 gün boyunca yakıcı parmağı altında tutan canavar şeytan son bir lanet okumadan gidemedi ve sıcaklıklar düştüğünden Nemi yardımına çağırdı. New York'un dışında ise sıcaklıklar daha da yükselmişti. Boston'da insanlar 104 derecelik sıcaklıkla mücadele ederken Maine, Nassau, New Wires gibi sıcaklık rekorları kıran 106 derece ulaşan yerler vardı. Wilbur, New York'ta bir çiftçi dış hava sıcaklığı mumları eritecek kadar yükselince tarlasını terk etti. İnsanlar sadece yorgunluktan ya da sıcak çarpmasından değil, bunaltıcı havadan kaçma çabalarından da öldüler. Yaklaşık 200 kişi okyanusa, göletlere ve nehirlere, göllere balıklama atladıkları için boğularak öldü. Şehir yetkilileri sokakları serinletmek için yangın musluklarını akıtmak dahil olmak üzere sıcakla başa çıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Connecticut Hartford'da insanlar ücretsiz feribot ve tramvaylarla dolaşarak biraz olsun serinti yakalamaya çalıştı. Yerel bira üreticileri parklara su taşıdı. Fabrikalar kapatıldı ve posta dağıtımı askıya alındı. Çünkü ulaşım sekteye uğradı. Tekneler zift sızdırdı ve demir yolları sıcaktan büküldü. Hartford Country'nin haberine göre bazı caddelerdeki zifli yüzey güneşte şurup gibi kaynıyor ve yayalar için olduğu kadar araçlar içerisinde yapış yapış bir hal alıyor demişti. İlk haftanın sonunda müthiş bir fırtına bile rahatsızlığı dindirmeye yetmedi. Times'ın haberine göre New York'ta sabah 5:45 gibi erken bir saatte gürleyen
büyük şeyler vaat eden ve ardından okyanusta kaybolan çok sayıda gök gürültüsünün eşlik ettiği birkaç sağanak yağış oldu. Boston'da fırtına feci sonuçlar doğurmuş, şehir genelinde zaten yanmış olan mülklere zarar vermiş ve yoluna çıkanları öldürmüştür. Ayın 13'ü civarında gerçekleşen ikinci bir fırtına sonunda sıcaklıkları tekrar kontrol edilebilir seviyelere indirmiştir. Ancak bu sırada 5 kişi daha yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Rekor kıran hava sıcaklıkları dalgası sona ermişti. Ancak New England'ın bitkin ve kederli insanları için daha büyük bir maliyetle. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.